Doğu'nun bu bölümünde Putin'in hayatına yakından bakıyoruz. Okul yıllarında parlak yeteneklere sahip olmayan Putin'in KGB'ye katılmasında ve Rusya'nın en zirvesine çıkmasında ailesinin, özellikle babasının oynadığı rolü anlatacağım. Babası onun hayatında nasıl bir dönüm noktası oldu? Putin'in aile biyografisinin en büyük sırrı, eşi ve çocuklarını kamuoyundan uzak tutabilme becerisi, resmi davetlere neden hep yalnız katıldığı, yanından ayırmadığı güvenlik ekibi bu videoda anlatılacak. Aile bağlarını ve en yakınındaki isimleri büyük bir sır olarak saklayan Putin'in çevresindeki bu gizli dünya, Kremlin'in kapalı kapıları ardında saklanan en büyük gizemlerden biri. Ama biz sizler için bu bilinmeyenleri derinlemesine inceledik. Videoya geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam olacak. Lütfen beğenilerinizi esirgemeyin ve videolarımızı çevrenize önererek daha geniş bir kitleye ulaşmamıza yardımcı olun. Zamanla Rusya'nın en tepesine kadar yükselen Putin'in bu beklenmedik yolculuğunun ardındaki sırları çözmek için önce onun çocukluğunu ve ailesini incelememiz gerekiyor. Vladimir Spiridonovich Putin, Vladimir Putin'in babası. Sıradan bir denizaltı subayı olduğu biliniyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyet ordusunda görev yaptı. Ancak 2003'te yayınlanan bir araştırma yazısıyla birlikte ortalığı sarsan bir fotoğraf gün yüzüne çıktı. Bu fotoğrafla beraber belli oldu ki Putin'in babası yalnızca bir denizaltı subayı değil, o aynı zamanda Andrei Vlasov'un ordusunda görev almış ve Varşova gettosunda Polonyalıların katledilmesine karışmıştı. Andrei Vlasov, Nazilere esir düştükten sonra Stalin'i devirmek amacıyla Almanlarla işbirliği yapan bir casustu. Paramiliter örgüt olan Rusya Kurtuluş Ordusu'nun başkomutanıydı. Putin'in babası bu orduda görev aldı ve bu fotoğraf lehçe dilinde yayın yapan Angora dergisinde yayınlandı. Şok edici fotoğraf Londra'daki gizli arşivlerde 8. İngiliz ordusunun belgeleri arasında yer alıyordu. Fotoğraf Varşova ayaklanmasının bastırıldığı Ağustos 1944'te çekildi. 6 askeri personel bir fotoğrafa bakıyor. Bunlardan 3'ü Kazak üniforması, ikisi Alman üniforması ve biri ROA yani Rusya Kurtuluş Ordusu üniforması giymiş. Fotoğrafı gün yüzüne çıkaran gazeteci Zanovski'ye göre fotoğrafta solda ilk kişinin Teğmen Vladimir Putin, yanlarında duran Kazak şapkalı 2 askerin ise binbaşı Frolov ve Teğmen Mikhalchevski olduğunu gösteren notlar var. Elbette fotoğrafın kaynağı sorgulandı. Fotoğrafı ilk kez 1957'de yazar ve karikatürist Stanislav Kopf'un Varşova Ayaklanması albümünde yayınlandı. Kremlin medyası fotoğrafın fotomontaj olduğunu ileri sürdü. Ancak bu soruyu da sormamız gerekir. Fotoğraf yayınlandığında Putin 5 yaşındaydı ve o zaman kim bilebilirdi ki bir gün Putin'in Rusya'nın başkanı olacağını ve bu fotoğrafın skandal yaratacağını. Fotoğrafı ortaya çıkaran araştırmacı gazeteci Szaniowski ise 2012 yılında Tatra Dağları'nda trajik bir şekilde öldürüldü. Putin'i gerçekten anlayabilmek için önce babasını tanımak gerekmez mi? Öyleyse gelin bugünün Rusya Cumhurbaşkanı Putin'in babasının hayatına bir pencere açalım. İlk önce bu soruyla başlayalım. Rus Halk Kurtuluş Ordusu ve Rusya'nın saklamaya ve üzerini örtmeye çalıştığı Lokot Cumhuriyeti nedir? Lokot Cumhuriyeti Nazi himayesi altındaki gizli bir Rus yarı devletiydi. Lokot öz yönetimi o zamanlar Oryol bölgesi toprakları ve şimdiki Bryansk, Oryol ve Kursk bölgeleri topraklarını kapsıyordu. Peki neden bu bölge? Çünkü bu bölgelerde Sovyet yönetiminden memnun olmayan hatırı sayılır bir insan kitlesi vardı. Almanya, Stalin'in baskıcı rejimine karşı yerel direnişi desteklediğini savundu. Stalin'in özellikle Ukrayna, Belarus ve Batı Rusya'daki politikaları halk arasında büyük bir hoşnutsuzluğa neden olmuştu. 1930'lardaki Holodomor gibi büyük kıtlıklar, baskıcı siyasi tasfiyeler ve kitlesel ayaklanmalar bu bölgelerdeki insanları Sovyet yönetimine karşı derin bir öfkeye sürükledi. Lokot Cumhuriyeti Konstantin Vaskaboynik liderliğinde oluşturuldu. Sovyetlere karşı katı görüşleriyle bilinir. Sovyet direniş hareketlerini bastırmak için Rus Halk Kurtuluş Ordusu'nu kurdu. Evet, yerel liderler ilk başta Sovyet karşıtı görüşleri nedeniyle Almanlarla işbirliği yaptılar ve Rus Naziler 1944'te Varşova ayaklanmasını bastırdılar. Lokot Cumhuriyeti'nin askeri gücü olan ve Ruslardan oluşan Kaminski Tugayı Polonyalıları katletmekle kalmadı. Aynı zamanda yağmalamalar, tecavüzler ve katliamlar yaparak kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiler. Bu durum Almanlarla olan ilişkilerde büyük bir kırılmaya neden oldu. Almanlar Kaminski ve birliklerini sivillere karşı aşırı şiddet uygulamakla suçladılar. İşte 1942 yılında büyük tasfiye olarak bilinen operasyon başlatıldı ve Varşova gettosundaki Yahudilerin büyük bir kısmı Treblinka ölüm kampına gönderildi.
1943 yılında getto isyan etti ancak Rus Naziler isyanı acımasızca bastırdı ve geri kalanları ya öldürdü ya da kamplara gönderdi. İşte Putin'in babası da bu ayaklanmayı bastıranlar arasında yer aldı. Vladimir Putin, Vladimir ve Maria'nın tek çocuğu değildi. İki erkek kardeşi vardı. Albert ve Viktor Putin. Albert bebekken hayatını kaybetti. Viktor ise difteri hastalığı nedeniyle hayata tutunamadı. Viktor'un ölümü Putin ailesi için büyük bir trajedi olmuştu. Annesi Maria ise eşiyle birlikte Leningrad kuşatmasında büyük sıkıntılar yaşadı. Maria Ivanovna kuşatma sırasında şehirde kalan milyonlarca insan gibi açlık ve soğukla mücadele etti. Vladimir Putin annesinin bu dönemde çok zor şartlar altında hayatta kaldığını ve bir süre ölüme çok yakın olduğunu dile getirmişti. Putin'in büyük babası ise Lenin'in Gorki'deki kulübesinde aşçı olarak görev yapmıştı. Sovyet-Alman Savaşı'nın ilk günlerinde askere alınan Putin'in babası Leningrad yakınlarında meydana gelen çatışmalardan birinde ağır yaralandı. Engelliliği hayatı boyunca peşini bırakmadı. Kalıcı olarak şekil bozukluğuna uğrayan bacaklarının acısı dinmedi ve bu acı psikolojisini de alt üst etti. Babası orduya alınmadan önce oğlu Viktor'u şehirde faaliyet gösteren çocuk bakım evine vermişti. Ancak difteri hastalığı nedeniyle fazla yaşayamadı. Geriye sadece engelli bir baba ve açlıktan ölmek üzere olan bir anne kaldı. Böyle bir dönemde Vladimir Putin dünyaya geldi. Bu şüpheli durumda Putin'in evlat edindiği konusunu gündeme getirdi ve bu konu üzerine gazeteciler araştırma yaptı. Hatta Ermeni gazeteci Natalya Gevorkyan bu durumla ilgili nasıl olur da bir anne baba evladının çocukluk yıllarını hafızasından siler ve hiçbir anıyı hatırlayamaz diye sormuştu. Çünkü Putin'in çocukluğuyla ilgili sorular karşısında Putin'in anne babası hiçbir şey hatırlamadıklarını ifade etmiştiler. Putin'in babası savaştan önce Sovyet istihbarat birimi için çalıştı. Resmi olarak düzenli raporlar sunuyor ve gizli polislerden oluşan bir grubun üyesi olarak maaş alıyordu. Bu Putin ailesinin savaş sonrası dönemde neden yükseldiğini açıklıyor. Yazlık ev, televizyon ve telefon o dönem için lüks sayılıyordu. 2000'lerin başında bir iddia ortaya atıldı. Vera Putina adında Gürcü bir kadın Putin'in biyolojik annesi olduğunu ve onu çocukken evlatlık verdiğini söyledi. Vera Putina Gürcistan'ın Meteçi köyünde yaşıyordu ve Putin'in asıl adının Vova olduğunu ve onu 9 yaşındayken Rusya'ya gönderip bir aileye evlatlık verdiğini iddia etti. Ayrıca Putin'in babasının da Gürcü olduğunu söyledi. Bu hikaye bazı gazeteciler tarafından araştırıldı. Gazetecilerin araştırmasına göre küçük bir çocukken Meteçi'ye gelen annesi ve üvey babası Grigori Asyapashvili ile birlikte yaşayan ve daha sonra gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Vera'nın oğlu Volodya yani Vladimir Putin'dir. Putin'in biyolojik babası ise Platon Privalov'dur. Annesi Vera, Platon'un aslında bir ailesi olduğunu öğrendiğinde her şey için çok geçti. Çünkü gayrimeşru çocukları Putin dünyaya gelmişti. Bir not olarak resmi biyografiye göre Vladimir Putin'in 7 Ekim 1952 değil de 1950 doğumlu olduğunu söylemekte fayda var. Bundan bir yıl sonra kadın okuduğu teknik okuldan staj yapmak için Taşkent'e gitti ve küçük oğlunu ailesinin yanında bıraktı. Vera Gürcü Osyapashvili ile Taşkent'te tanıştı ve ardından onunla evlendi. Ancak gayrimeşru çocuklar Gürcistan'daki aile için bir utanç olarak görülüyordu ve üvey baba zalimce davranıyordu Putin'e. Sonuç olarak üvey babasının Putin'e olan nefreti o kadar derindi ki annesi onu Urallardaki memleketi Terekino'daki büyük anne ve büyük babasının yanına göndermek zorunda kaldı. Büyük anne ve büyük babası ise onu Leningrad'daki yani şimdiki St. Petersburg'daki akrabalarına teslim etti. Bu akrabalar onun resmi ebeveynleri olan Maria ve Vladimir Putin'di. Putin'in babası olarak bilinen Vladimir Spiridonovich Putin, Finlandiya'da da savaştı ve Karelya topraklarının Finlandiya'dan zorla alınıp Sovyetler Birliği'ne ilhak edilmesinde de iştirak etti. Putin'in okula gitmesi gerekiyordu ve baba Putin'in güçlü nüfuzu sayesinde Putin'in yaşı 2 yaş küçültüldü ve ilkokul 1. sınıfa başladı. Vladimir ebeveynlerinin rızasıyla sambo konusunda hırslı bir eğitim aldı. 16 yaşındayken zaten en yüksek rütbeye Leningrad şampiyonu unvanına sahipti. Okul yıllarında Putin asi ve kural tanımaz tavırlarıyla dikkat çeken bir öğrenciydi. Sınıf arkadaşı Putin'in rakibi tarafından aşağılanmamak için her şeyi yaptığını, tamamen saldırdığını ve dövdüğünü söylemişti bir röportajında. Sovyetler döneminde okullarda öncüler grubu vardı. Okul Putin'e ceza olarak sürekli onu öncüler grubundan uzaklaştırıyordu. Bu çok nadiren kullanılan bir ceza biçimiydi ve genellikle sınıftan sınıfa geçemeyen ve hiçbir umudu olmadığı düşünülen çocuklara yönelikti.
3 yıl boyunca geleceğin Cumhurbaşkanı okulda boynuna kırmızı bir eşarp bağlayamayan tek öğrenciydi. Buna rağmen vazgeçmediği tek bir hayali vardı: casus olmak. Bunun nedeni Sovyet yazar Vadim Kajevnikov'un Kalkan ve Kılıç adlı kitabını okuması ve bu kitaptan derinden etkilenmesiydi. Bir diğer motivasyonu ve onu ilhamlandıran kişi Jan Berzin'di. Sovyet istihbaratının kurucusuydu. 1930'larda Stalinizm karşıtı bir komploya katıldığı için tutuklandı ve vuruldu. Bu ismi bilmek ve Berzin'in fotoğrafına sahip olmak için ya KGB ile ilgili konularda gerçekten tutkulu olmanız ya da aileden birinin bu sistemin içerisinden gelmesi gerekiyordu. Bu noktada Sovyet gizli polisi için çalışan Putin'in babası oldukça etkiliydi. Henüz 16 yaşında olan Putin, Leningrad KGB merkezini ziyaret ediyor. Hayalini gerçekleştirmesi için ne yapması gerektiğini soruyor ve ona hukuk okuması gerektiğinin şansını önemli ölçüde artıracağını söylüyorlar. Leningrad Üniversitesi o zamanlar ülkedeki en prestijli 2 veya 3 üniversiteden biriydi ve kesinlikle şehrin en kalabalık üniversitesiydi. O zamanlar hukuk fakültesine bir yer için 40 kişi başvurmuştu. Ne tesadüftür ki sınıftan sınıfa geçemeyen Putin, babasının bağlantıları sayesinde 39 kişiyi geride bırakarak hukuk fakültesini kazanıyor. Üniversite dönemlerinde Leningrad'da kendi arabası olan tek öğrenciydi. O zamanlar bir arabanın maliyeti bir kır evi kadardı. Üniversiteyi bitirdikten sonra KGB sıralarında göreve başladı. Gelecekteki eşi Lyudmila ile de bu dönemlerde tanıştı. Lyudmila'dan önce Putin başka bir kadınla ilişki içerisindeydi. Ancak KGB çevrelerince uygun bir eş olarak görülmediği için Putin Aeroflot'ta hostes olarak çalışan ve KGB ile bağlantılı olan Lyudmila ile evlendi. Bu evlilik 2013 yılında sona erdi. Putin, işimin onu iyi bir eş olmasını engellediğine dair açıklama verdi. Bu evlilikten 2 kızı var Putin'in: Maria ve Katerina. Lyudmila, Kremlin yanlısı Artur Ocheretny ile evlendi. Çift Fransa'da lüks bir malikanede yaşıyor. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan politikaları sırasında Lyudmila'nın bu kadar rahat bir şekilde Batı'da yaşamasını çelişkili buldu. Onun Fransa'da yaşamaya devam etmesine Rus istihbaratının göz yumması, Batı'daki bazı çevrelere erişim sağlaması açısından önemliydi. Rusya istihbaratının eski üst düzey yetkililerinin ailelerini bu şekilde Batı'da konumlandırması, Kremlin'in uluslararası stratejisinin bir parçası. Rusya'nın iş dünyası ve politikadan isimler Neva Nehri ile çevrili Stone Island'da ikamet eder. Bölge yoğun güvenlik önlemleri ve silahlı korumalarla dikkat çekiyor. Putin'in sevgilisi Svetlana Krivanogikin de burada bir mülkü bulunuyor. Yeraltı suç dünyasının merkezinde büyüyen, çocukluğunu küçücük bir dairede geçiren, boyacı anne ve alkolik bir babanın kızı olan ve kendisi de temizlikçi olarak çalışan bir kadın aniden yükseliyor. 2001 yılında Putin'in başkanlık döneminde faaliyet gösteren Bank Rusya'da çalışmaya başladı. Bank Rusya çalışanlarının listesinde rastgele bir yüz yok. Neredeyse herkesin az ya da çok Putin'le bağlantısı var. Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu, Svetlana Krivanogikin de 100 milyon dolar değerinde bir servete sahip olduğunu açıkladı. Svetlana'nın mütevazı kökenlerinde servetini dürüst çalışma yoluyla kazandığını gösteren çok az şey var. 2003 yılında Elizaveta doğdu. Kız annesinin soyadını alıyor. Doğum belgesi babasının bilgilerini içermiyor. Babasının adından üretilen yalnızca bir soyadı var: Vladimirovna, yani Vladimir'in kızı. Şu anki adı Luiza Rozva'dır. Vladimir Putin'e çok benziyor. 2008 yılında Rus gazetesi Moskovski Korrespondent, Putin'le Kabayeva arasındaki yakın ilişkiyi ortaya koyan bir makale yayınladı. Putin her şeyi inkar etti. Gazete maddi sıkıntılar nedeniyle kapandı. Halbuki sahibi bir milyarderdi. Kabayeva 2004 Atina Olimpiyatlarında altın madalya, 2000 Sydney Olimpiyatlarında ise bronz madalya kazandı. Putin'in Mısır Savunma Bakanı ile yaptığı görüşme sırasında alyans taktığı ortaya çıktı. Çiftin 2 oğlu var: Ivan ve Vladimir. Bakıcılar ve öğretmenlerinin gözetimi altında evlerinde izole edilmiş durumdalar. Anne babasını çok az görüyorlar ve yaşıtlarıyla hiç temasları yok. Valday veya Soçi'deki imarethanede yaşıyorlar. Okula gitmiyorlar. Almanca ve İngilizce öğretmenleri var. Jeopolitik durumdan dolayı İngilizce öğretmeni Rusya'nın müttefiği Güney Afrika vatandaşlarından tercih ediliyor. Evde çalışanlara Ivan ve Vladimir'in gerçek annesinin kim olduğu söylenmiyor. Kabayeva'nın kuzeni Alesya Fedina çocukların anneleri gibi davranıyor.
Putin'in en sadık ve güvendiği isimler arasında Viktor Zalotov başta geliyor. Zalotov, Putin'in ilk dönemlerinde yakın korumalığını yaptı. Şu anda Rusya Ulusal Muhafızlarının yani Rosgvardiya'nın başında duruyor. Rosgvardiya 2016 yılında Putin tarafından kuruldu. Bu doğrudan Putin'e bağlı olan bir güvenlik gücüdür. Zalotov'un sadakati Putin'e sınırsızdır. Putin'in koruma ekibini seçen kişi de Zalotov'du. Zalotov'un Putin'in hem politik hem de kişisel güvenliğinden sorumlu olması, Putin'in onu her önemli ziyaretinde yanında bulundurmasının nedeni. Bir diğer isim ise Kremlin'in beyni sayılan Antonio Vanyo'dur. Vanyo, Putin'in Kremlin İdaresi Başkanı olarak görev yapıyor. Putin'in siyasi gündemini belirleyerek Kremlin'in yönetim işleyişini organize ediyor. Vanyo'nun görevi Putin'in kararlarına önceden siyasi zemin hazırlamak ve Kremlin'in tüm operasyonlarına uyumlu hale getirmektir. Putin'in tüm devlet ziyaretlerinde ve önemli toplantılarında yanında bulunuyor. Çünkü Kremlin'de çok az kişinin erişebildiği sırları bilen ve Putin'in karar süreçlerinde kritik bir rol oynayan isimdir. Putin'in yakın güvenlik çemberinde bir diğer isim Nikolay Patrushev. Putin'in KGB yıllarından bu yana güven duyduğu ve Rusya'nın güvenlik politikalarını şekillendiren kilit bir isimdir. Patrushev, Rusya'nın ulusal güvenlik doktrinlerinin yazılmasında önemli bir rol oynadı. 1970'lerden başlayan kariyeri boyunca Sovyet istihbarat ağının derinliklerinde yer aldı ve bu dönemde Vladimir Putin'le yolları kesişti. Putin 1999'da Rusya Devlet Başkanı olmasıyla birlikte Patrushev hızla yükselerek FSB'nin yani Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin başına geçti. Bu Putin'in ona duyduğu bir güvenin göstergesiydi. Putin'in en güvendiği isimler kadar güvenmediği siyasi figürler de var. Anatoly Chubais. Chubais'in Putin'in 1997'de ilk Kremlin pozisyonunu güvence altına almasına yardım ettiği bilinenler arasında. Ancak Chubais hiçbir zaman Putin'in sadık yakın çevresinin tam bir parçası olmadı. Zamanla ilişkileri gerginleşti. Chubais'in reformist ve batı eğilimli politikaları Putin'in merkezleşme ve devlet kontrolüne artan odaklanmasıyla ters düştü. Chubais ve Putin arasındaki son kopuş ise Putin'in Chubais Ukrayna'daki savaşa karşı Rusya'dan kaçtı şeklinde verdiği açıklama sebep oldu. Bu onu işgalden sonra Kremlin'e bağlarını kesen en üst düzey yetkili yaptı. Chubais'in yerini Boris Titov alarak Rusya'nın iş ombudsmanı olarak görev yapıyor. Ekonomik reformlarla daha liberal politikalar savunuyor. Dolayısıyla Titov da Putin'in güvenmediği isimler arasında. Putin'in kişilik özellikleri üzerine araştırma yapan uzmanlar, merhamet duygusunun onun için yabancı bir kavram olduğunu ve kişisel çıkarları ön planda tutan bir karakter geliştirdiğini ifade ediyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir liderin doğası acımasızlık mı yoksa merhamet üzerine mi şekillenmeli? Onda O'nun bu bölümünde Putin'in hayatına yakından bakıyoruz. Okul yıllarında parlak yeteneklere sahip olmayan Putin'in KGB'ye katılmasında ve Rusya'nın en zirvesine çıkmasında ailesinin, özellikle babasının oynadığı rolü anlatıyor.